Merhaba arkadaşlar, Developer Reaction kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Kimi dinleyeceğiz? Tabii ki Low Bites dinleyeceğiz. Biliyorsunuz 2017'deki çıkarmış oldukları The Low Bites Extended Play'indeki ilk şarkıyı dün dinlemiştik. Bir önceki videoda ve bugün ikinci şarkı olan The Apocalypse isimli parçayı dinleyeceğiz. Bestecisi yine Don't Bite the Dust'da olduğu gibi eski power metal grubu olan Lightbringer'ın klavyecisi Mao ve bizim basçımız, eski basçımız Miho tarafından bestelenmiş ve sözleri de Miho tarafından yazılmış. Grup bu Mao ile sık sık işbirliği içerisindeler anladığım kadarıyla. Öyle bir şey okumuştum çünkü yanlış hatırlamıyorsam. Yanlışım varsa düzeltin. Bu parçada yine Mao ile Miho birlikte bestelemişler. Oynatma tuşuna basmak için sabırsızlanıyorum. Çaylarınız kahveleriniz hazırsa hadi gelin başlayalım bakalım neler izleyeceğiz, neler dinleyeceğiz. Slow mu? Slow değilmiş. Wow. Wow. Çok özür dilerim. Şurada Midori ve Miho'nun senkronize kafa sallayışı dikkatimi çekti. Bu arada Asami'nin hakkında birçok şey konuştuk. Sesinin güçlü oluşu, tekniği vesaire hakkında. Ama burada dikkatim başka bir şey çekti. Sahneye çok hakim Asami. Ve bu gözümden kaçmadı bu seferki videoda. Devam edelim bakalım. Burada. Wow. 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 Çok özür dilerim, burada araya giriyorum. Solo dikkat ettiyseniz şarkıyı bölmüyor. Onun devamıymış gibi devam ediyor şarkı. Yani devamıymış gibi ilerliyor. Riffler dediğim gibi çok karmaşık değil, güçlü, kalın ve epik şekilde duyuluyor. Burada dediğim gibi sadece hız ve teknik değil, epik ve karanlık bir taraf var parçada. Power metal artı heavy metal temelli olduğunu düşünüyorum. Orta yüksek tempo, epik nakaratlar ve sürekli gaz vermiyor aslında. Bilinçli olarak nefes alan bir tempo koşuyor arkada. Hikayeyi taşıyor açıkçası. Ve solo bölümlerinde hız şovu değil, melodik anlatım odaklı dramatik bir atmosfer var. İlk gözüme çarpanlar bunlar. Devam edelim bakalım neler gideceğiz şuradan itibaren. Wow.
Evet, yine kestim, kusura bakmayın. Nakaratlarda anlatan değil, ilan eden bir vokal dinliyoruz şu an. Asami'yi dinliyoruz ve Asami'nin vokali burada daha dramatik, daha tiyatral hikaye anlatıyor. Hikaye anlatan modda daha doğrusu. Ve burada dediğim gibi solo bölümleri hız şovu değil, melodik olarak e, çok çok oturmuş, yani cuk diye oturmuş böyle yerine. Çok hoşuma gitti. Biraz geri alacağım ve devam edeceğim. Wow. Az önce mükemmel bir düşüş yaşadık bu arada. Tekrar dinleyelim orayı lütfen. Wow. Wow. Tekrar yükseldik. Wow. Burayı tekrar dinlemek istiyorum. Kusura bakmayın. Wow. Wow. Çok yoruldum. Aslında çok enerjik hissediyorum ama inanın şarkı o kadar ağır geldi ki e, anlattığı tema çok farklıydı. Üzerinde konuşulacak çok şey var arkadaşlar. Sanatçılarımızın zaten biliyoruz bütün teknik özelliklerini, neleri yaptıklarını, nasıl olduklarını biliyoruz. Ana teması dediğim gibi çok ağır parçanın. Yani kıyamet, çöküş, insanlığın sonunun hazırlanması ve bunun insan eliyle, o kıyametin insan eliyle getirilmesi konusu işlenmiş. Dediğim gibi insanlığın savaş, güç hırsı ve kontrol takıntısı, teknolojinin etik dışı kullanımı ve kendi sonunu yazan insan teması şarkıda çok net kendini belli ediyor ve bunu dediğim gibi grup çok güzel duygu olarak karşı tarafa geçiriyor. Ani yok oluş, ateş, ışık, kül, insan eliyle gelen kıyamet, bunlar ister istemez Hiroşima ve Nagasaki
ve genel olarak işte atom bombası korkusunu akla getiriyor. Japon bir grup olduğu için Low Bites bu çağrışımı özellikle güçlü açıkçası. Ama klasik o her şey bitti. E, Kabullen değil, yıkımın farkına var ve uyan çağrısı var parçada. Şarkı hızından çok atmosferle duruyor ve sanki bir kıyamet sahnesinin içindeyiz hissiyatı yaratıyor. Bu sadece kıyameti değil, aslında insanların kendileriyle yarattığı felaketleri, özellikle nükleer yıkımları anlatıyor. Şarkı aslında dinleyiciye yumruk atmıyor ve karşısına geçip konuşuyor adeta. E, Tipik şarkıda bazı o şeylerimiz var. Mesela atmosferik giriş, kontrollü yükseliş, epik nakaratlar, melodik solo ve güçlü final. Klasik power metal formu ama olgun ve dengeli bir şekilde sunuldu. Çok etkileyici bir şarkı dediğim gibi. Girişteki atmosfer fırtına öncesi sessizlik gibiydi. Ben onu slow bir şarkı olarak düşünüyordum açıkçası. Ama olmadığını gösterdiler. Ve nakarat girdiğinde de işte Low Bites'ın epik yüzü e, diyor insan ister istemez. Sonlara doğru Asam'ın yükselişi zaten kıyametin zirvesi gibiydi. Çok beğendim parçayı. İçerisinde anlattıklarının şarkı çok güzel, müzik her şey çok güzel ama anlatılanlar aslında çok acı. Keşke bu tip şeyleri insanoğlu hiç kimse yaşamasa. Ama maalesef işte o güç hırsı, kontrol mekanizması, kontrol altında tutma mekanizması maalesef insanın kendiliğiyle kendi kıyametini yaratmasına sebep oluyor. Ve bunu parça bize çok, o duyguyu çok güzel bir şekilde geçirdi açıkçası. Çok keyif aldım. Bunu defalarca daha dinleyebilirim. Ee, Umarım siz de keyif almışsınızdır. Bir dahaki şarkıda tekrar görüşmek üzere, olur mu? Hoşça kalın.